Düşünün, dünyanın en uzun süren, en maliyetli ve belki de en akıl almaz hazine avı hikayesi. Bugün sizinle tam da bu hikayenin merkezine, Kanada'nın soğuk sularında gizlenen o küçük adaya gidiyoruz. Oak Island. Her şey asırlık bir meşe ağacının altında fark edilen tuhaf bir çöküntüyle başladı. Masum bir keşif gibi görünen bu olay tam 200 yıldır devam eden, uğruna servetlerin ve hatta hayatların feda edildiği bir saplantıya dönüştü. Peki insanları nesillerdir bu adaya çeken o meşhur para çukurunun dibinde ne var? Korsanların gömdüğü efsanevi bir hazine mi? Tapınak şövalyelerinin kayıp kutsal emanetleri mi? Yoksa tüm bunlar dahice tasarlanmış bir aldatmaca ya da karmaşık bir doğa olayından mı ibaret? Bu videoda Oak Island gizeminin katmanlarını aralayacak, en çılgın teorilerden somut bulgulara kadar her şeyi masaya yatıracağız. Hazırsanız 200 yıllık bu gizemli yolculuğa başlayalım. Her şey 1795 yılında Daniel McGuinness adında genç bir adamın adada yaptığı gezintiyle başladı. McGuinness'in gözüne adanın yemyeşil dokusu içinde tuhaf bir detay takıldı. Dallarından arındırılmış yaşlı bir meşe ağacı ve hemen altında, toprakta, çökmüş gizemli bir oyuk. Bu sıradan bir çukura benzemiyordu. Merakına yenik düşen McGuinness, iki arkadaşı John Smith ve Anthony Vaughan'u da yanına alarak kazmaya başladı. Daha ilk metrede karşılarına çıkan taş levha, bu işin göründüğünden daha fazlası olduğunun ilk işaretiydi. Kazdıkça gizem daha da arttı. Her 3 metrede bir meşe kalaslardan yapılmış, çukuru adeta katmanlara ayıran platformlarla karşılaştılar. O dönemin teknolojisiyle 3 gencin asla inşa edemeyeceği kadar karmaşık bir yapıydı bu. Yaklaşık 12 metreye ulaştıklarında doğa ilk uyarısını yaptı. Bir gece ara verdikten sonra geri döndüklerinde çukuru metrelerce suyla dolu buldular. Yetersiz ekipmanları karşısında çaresiz kalan gençler kazıyı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ancak Oak Island efsanesi daha yeni doğuyordu. 8 yıl sonra 1803'te The Onslow Company adıyla çok daha donanımlı bir ekip adaya ayak bastı. Onlar gençlerin bıraktığı yerden devam ederek çukuru tam 27 metre derinliğe ulaştırdılar. Ve buldukları şeyler gizemi bambaşka bir boyuta taşıdı. Meşe platformların arasında kömür katmanları ve Hindistan cevizi lifleri. Peki Karayiplere özgü bu liflerin Kuzey Atlantik'teki bu küçük adada ne işi vardı? Belli ki birileri buraya okyanuslar ötesinden özel bir kargo getirmişti. Ve sonra o an geldi. Kazmalardan biri sert bir cisme çarptı. Yüzeye çıkardıklarında bunun üzerinde esrarengiz semboller olan bir taş olduğunu gördüler. Taşın kendisi bugün kayıp olsa da kopyalanan metin define avcılarının iştahını kabartmaya yetiyordu. 40 fit aşağıda 2 milyon sterlin gömülü. Artık bu bir saplantı halini almıştı. Ancak tam zafere ulaştıklarını sandıkları anda çukur bir kez daha ve eskisinden daha hızlı bir şekilde suyla doluyordu. Daha da ilginci, ertesi sabah herkesi şok eden bir manzarayla karşılaştılar. Kazı alanından yüzlerce metre uzaktaki sahilden tuzlu su fışkırıyordu. Dehşet içinde anladılar ki bu basit bir çukur değildi. Bu, hazineyi korumak için tasarlanmış dahiyane bir hidrolik tuzaktı. Tuzaklı çukurlar, şifreli taşlar yetmezmiş gibi bir de işin içine Oak Island'ın karanlık yüzü, yani o meşhur lanet giriyor. Nesilden nesile aktarılan bu ürkütücü kehanete göre hazine ortaya çıkmadan önce 7 kişi hayatını kaybetmek zorunda. Ve bugüne kadar ada tam 6 can aldı. Lanet ilk kurbanını almak için 1861'e kadar bekledi. The Oak Island Association ekibinin kullandığı su pompasının kazanı korkunç bir gürültüyle patladı. Bu faciada bir işçi hayatını kaybetti. Ada ilk canı almıştı. Yıllarca süren sessizliğin ardından lanet 1897'de yeniden uyandı. Maynard Kaiser adında bir işçi, kuyudan yukarı çekildiği sırada ipin kopmasıyla karanlık çukurun dibine düşerek can verdi. Ada ikinci kurbanını da almıştı. Fakat en büyük ve en trajik olay da takvim yaprakları 1965'i gösteriyordu. Hazine avcısı Robert Restall, çukurun içinde çalışırken aniden bilincini kaybetti.
Onu kurtarmak için panikle aşağı inen oğlu Bobby, babasıyla aynı kaderi paylaştı. Ardından onlara yardım etmek için tereddüt etmeden kuyuya atlayan iki işçi, Carl Gracer ve Cyril Hills de zehirli gazın kurbanı oldu. Birkaç dakika içinde ada aynı noktada tam 4 can birden almıştı. Bu faciayı daha da tüyler ürpertici kılan şey ise Robert Restall'ın ölümünden sadece bir gün önce günlüğüne yazdığı son nottu. Su altında bir sandık gördüm, yarın açacağız. Zafere bu kadar yakınken ada onları ve umutlarını sonsuza dek yutmuştu. Patlayan bir kazan, kopan bir halat ve zehirli gazla boğulan 4 adam, toplamda 6 kişi. Kehanete göre hazinenin sırrının çözülmesi için bir kurban daha mı gerekiyor? Ancak Oak Island'ın laneti sadece ölümle sınırlı değil. Bu ada uğruna servetler battı, aileler dağıldı, ortaklıklar bozuldu. Hatta bir zamanlar geleceğin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt bile genç bir avukatken bu gizeme kapılıp adaya yatırım yapmış, ancak o da eli boş dönmüştü. Bu ada sadece canları değil, umutları ve hayalleri de yutan bir girdaba dönüşmüştü. Peki 200 yıldır uğruna canların verildiği, servetlerin harcandığı bu gizemli çukurun dibinde ne var? Ve daha da önemlisi, böylesine karmaşık, tuzaklı bir yapıyı kim, neden inşa etti? İşte masadaki en güçlü ve en çılgın teoriler. Teori 1. Korsan hazinesi. En bilinen ve en romantik senaryo. Efsanevi korsan kaptan William Kidd'in idam edilmeden hemen önce hazinesini gizlediğini itiraf ettiği söylenir. Tarif ettiği yer Oak Island'a şüphe uyandıracak kadar benzemektedir. Ancak bu teoride bir sorun var. Çukurun mühendisliği bir korsanın alelacele gömdüğü bir sandıktan çok daha fazlasını işaret ediyor. Bu yapı basit bir gömüden çok daha karmaşık. Teori 2. Tapınak şövalyelerinin kayıp sığınağı. İşte burada işler iyice derinleşiyor. 14. yüzyılda dağıtılan efsanevi tapınak şövalyelerinin aralarında kutsal kasenin de olabileceği paha biçilmez hazinelerini gemilere yükleyerek Avrupa'dan kaçırdığına inanılıyor. Rotanın Nova Scotia'ya ve nihayetinde Oak Island'a çıktığı düşünülüyor. Bu teoriyi güçlendiren kanıt ne mi? Adanın başka bir ucunda bulunan ve Nolan'ın haçı olarak bilinen devasa taş dizilimi, tapınak şövalyelerinin kullandığı geometrik haç sembolüyle birebir örtüşüyor. Teori 3. Shakespeare'in gizli mirası. En entelektüel ve şaşırtıcı teori. Bazı çevreler Shakespeare'in eserlerinin aslında filozof ve devlet adamı Sir Francis Bacon tarafından yazıldığını iddia ediyor. Bu teoriye göre Bacon, orijinal el yazmalarını korumak için onları bir tür zaman kapsülüne koyarak bu adaya, bu karmaşık çukurun içine gömdü. Hatta bulunan şifreli taşın Bacon'ın geliştirdiği bir şifreleme metoduyla çözülebileceği bile öne sürülüyor. Teori 4. Kraliçenin kaçırılan mücevherleri. Fransız devriminin kanlı günlerine uzanan bir başka iddia. Kraliçe Marie Antoinette'e ait paha biçilmez mücevherlerin giyotinden kurtarılıp gizlice okyanusu aşarak Oak Island'a gömüldüğü söyleniyor. Bu kulağa biraz zorlama gelse de adada bulunan bazı eski ve süslü objelerin Fransız işçiliğine benzediği de bir gerçek. Ve teori 5. Hayal kırıklığı yaratan gerçek. Peki ya hepsi bir yanılsamaysa? En bilimsel ama en sıkıcı teori. Tüm bunlar bir doğa olayı. Çukurun kendisi yeraltı sularının oluşturduğu doğal bir düden, yani çöküntü. Her 3 metrede bir bulunan meşe kalaslar, geçmişte bu çukura devrilen ağaçların kalıntıları. Hindistan cevizi lifi gibi yabancı maddeler ise okyanus akıntılarıyla sürüklenmiş olabilir. O meşhur su baskınları da adanın altındaki doğal bir mağara sisteminin gelgitlerle dolmasından başka bir şey değil. Bu teoriye göre ortada bir hazine yok. Sadece 200 yıllık bir define avcılığı psikozu var. Ama akıllardaki o soru hala geçerli. Bir doğa olayı her 3 metrede bir bu kadar düzenli ahşap platformlar oluşturabilir mi? Karayiplerden gelen Hindistan cevizi lifleri tesadüfen bu çukura doluşabilir mi? Ve en önemlisi, o şifreli taşı oraya kim neden koydu? Doğa şifreli mesajlar bırakmaz. Peki, 200 yıllık hayal kırıklıkları, iflaslar ve trajedilerden sonra Oak Island defteri kapandı mı? Asla.
Bugün sahne, çocukluklarından beri bu gizemin hayalini kuran iki kardeşin, Rick ve Marty Lagina'nın. 2014'ten bu yana History Channel'da yayınlanan The Curse of Oak Island, Oak Adası'nın laneti programıyla Lagina kardeşler ve devasa ekipleri modern teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak adanın altını üstüne getiriyor. Onların çabaları bu eski hikayeyi küresel bir fenomene dönüştürdü. Peki onca teknoloji ve harcanan milyonlarca doların sonunda ne buldular? Buldukları şeyler hazinenin kendisi olmasa da hikayeyi daha da derinleştiren, adeta geçmişten fısıldayan ipuçları gibi. Eski paralar. Adanın farklı yerlerinde bulunan 16. ve 17. yüzyıllara ait İspanyol, Fransız ve İngiliz sikkeleri, adanın bilinen tarihinden çok daha önce uluslararası bir faaliyete sahne olduğunu kanıtlıyor. Antik ahşap kalıntılar. Belki de en şaşırtıcı bulgu. Yapılan radyokarbon testleri, bulunan bazı ahşap yapıların 1400'lü yıllara ait olduğunu gösterdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Christoph Kolomb Amerika'ya ayak basmadan 100 yıl önce birileri bu küçük adada karmaşık inşaatlar yapıyordu. Gizemli parşömen. Derin bir sondaj kuyusundan çıkarılan küçük bir deri ve parşömen parçası üzerindeki mürekkep izleriyle herkesi heyecanlandırdı. Henüz tam olarak deşifre edilemese de bu hazineyi gizleyenlerin ardında bıraktığı bir mesaj olabilir mi? Lagina kardeşlerin mücadelesi iki ana noktada yoğunlaşıyor. 10X kuyusu. Geçmişte açılan ve dibinde bir kamera vasıtasıyla sandıklar ve bir ceset görüldüğü iddia edilen bu efsanevi kuyu tekrar incelendi. Ne yazık ki o heyecan verici görüntülerin sadece tuhaf şekilli kayalar olduğu anlaşıldı. Ada bir kez daha umut verip geri almıştı. Smith's Cove, Smith Koyu. Ekip asıl zaferini burada kazandı. Kumsalda yaptıkları kazılarda para çukuruna tuzlu su taşımak için tasarlanmış dahiyane bir kanal sistemi ve insan yapımı bir iskele keşfettiler. Bu hidrolik tuzağın bir teori değil, gerçek bir mühendislik harikası olduğunun kanıtıydı. Ve ebedi düşman su. Tüm bu çabalara ve bulgulara rağmen 200 yıldır tüm define avcılarını yenen düşman hala ayakta. Su. Lagina kardeşler, adanın bu en eski savunma mekanizmasını alt etmek için daha önce hiç denenmemiş bir şey yaptılar. Para çukurunun etrafına, yerin 60 metre altına inen devasa bir çelik bariyer inşa ettiler. Amaçları çukuru çevresindeki su kaynaklarından tamamen izole etmekti. Milyonlarca dolarlık bu devasa projenin ardından kazıya yeniden başladılar. Ancak yaklaşık 30 metre derinlikte 200 yıl önce ilk kaşiflerin karşılaştığı o kabusla yeniden yüzleştiler. Çukur bir kez daha suyla dolmaya başladı. Ada, sırrını vermemek için direnmeye devam ediyor. Peki, tüm bu çabanın sonunda akıllardaki o tek soruya gelelim. Oak Island'da gerçekten bir define var mı? Varsa bile bu kadar akıllıca tasarlanmış bir mühendislik harikasının içinde ne gizleniyor olabilir? Bugün için elimizde defineye dair kesin bir kanıt olmasa da görmezden gelemeyeceğimiz gerçekler var. Radyokarbon testleri adadaki insan yapımı yapıların en az 500 yıllık olduğunu kanıtlıyor. Bölgeye tamamen yabancı olan Hindistan cevizi liflerinin varlığı buraya uzak diyarlardan birilerinin geldiğini gösteriyor. Yıllar önce kaybolmuş o gizemli şifreli taşın sırrı hala çözülebilmiş değil. Ve en ürkütücüsü, kehanetin bahsettiği lanet henüz tamamlanmadı. Hazine avının liderlerinden Rick Lagina'nın bir röportajında söylediği gibi, bir şeyi bulup bulamayacağımızı bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki birileri bu adaya akıl almaz bir emek vermiş. Bunun tek bir sebebi olabilir. Çok önemli bir şeyi saklamak. Belki de aranan hazine sandıklar dolusu altın ve mücevher değildir. Belki de o çukurun dibinde tarihi baştan yazacak bir belge, kutsal bir emanet ya da insanlık tarihini değiştirecek büyük bir sır yatıyordur. Veyahut tüm bunlar gerçekten de dahiyane bir aldatmacadan ibarettir. Ama ne olursa olsun bir gerçek değişmiyor. Oak Island, insanoğlunun bilinmeyene olan bitmek bilmeyen tutkusunun ve merakının en somut örneği. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu gizemli adanın sırrı ne? Yorumlarda teorilerinizi paylaşın.
Sizce lanet tamamlanacak ve 7. kişi de hayatını kaybedecek mi? Yoksa define sonunda gün yüzüne çıkacak mı? Bu tür gizemli hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere. Hoşça kalın.